Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz çiçek kitap ayracı yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Tığ işi çiçek desenli kalp ayraçlarını istediğiniz uzunluklarda ve istediğiniz renk kombinleri ile örebilirsiniz. Ben sizlere modelin anlatımını yaparken Himalaya Himagurumi koton marka iplikler kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile ayraçları öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden kitap ayracının yapılışına başlayalım. Ayracın yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. Bir zincir ve halkanın içerisine toplam 20 tane sık iğne yapalım. ...20 tane sık iğneyi yaptıktan sonra ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi burada keserek ikinci renk ile devam edelim. Ve yapmış olduğumuz herhangi bir sık iğnenin tepesinden ipi sabitleyebilirsiniz. 4 zincir, tığın başını 2 kez dolayalım ve yan yana toplam 3 tane üçlü trabzan yapalım. Dört zincir. Sonraki sık iğnenin tepesine kayma dikişi yapalım. 4 zincir ve yan yana toplam burada yapmış olduğumuz işlemi tekrar ederek 3 tane üçlü trabzan yapalım. Dört zincir. Sonraki sık iğnenin tepesine kayma dikişi yapalım. 4 zincir ve buradaki işlemleri tekrar ederek yan yana toplam 5 tane çiçek desenini yaparak devam edelim. Yan yana toplam 5 tane bu şekilde üçlü trabzan gruplarını oluşturdum ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman 4 zincir ilk ipi sabitlemiş olduğumuz nokta içerisine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim. Tekrar beyaz renk ile devam edelim. Her grupta bulunan herhangi bir 4 zincirin tepesinden ipi sabitleyerek sık iğne yapalım. Altta bulunan 3 tane üçlü trabzanın her birinin tepesine yan yana 2 tane yarım trabzan yapalım. Ve grupta bulunan son 4 zincirin dördüncü zincir artık tepesine sık iğne yapalım. Üç zincir. Zinciri yapmış olduğumuz kayma dikişi boşluğuna sık iğne yapalım. 3 zincir. İlk zincirin tepesine sık iğne. Alttaki 3 trabzanın her birinin tepesine 2 yarım trabzan.
Sonraki zincirin tepesine sık iğne. 3 zincir. Kayma dikişi yapmış olduğumuz boşluğun içerisine sık iğne. Ve tekrar 3 zincir yaparak iki grubun tepesine yapmış olduğumuz desenleri tüm grupların tepesine yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 3 zincir ve son yapmış olduğumuz kayma dikişi ile aynı boşlukta olacak şekilde sık iğne yapalım. 3 zincir ve ilk ipi sabitlemiş olduğumuz sık iğnenin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipleri arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim ve sihirli halkanın ipini de sıkıştıralım. Evet, tüm ipleri gizledikten sonra yapmış olduğumuz çiçekteki son düzeltmeleri yapalım ve yeşil renk ile çiçeğin yaprak ile sap çalışmasını yaparak devam edelim. Öncelikle çiçeğin yaprağını yaparak başlayacağız. İlk düğümü attıktan sonra 10 zincir yapalım. İkinci zincirin içerisine sık iğne, sonraki zincire yarım trabzan, yan yana 2 ikili trabzan, sonraki zincire üçlü trabzan, yan yana 2 ikili trabzan, sonraki zincire yarım trabzan ve son zincirin içerisine sık iğne yapalım. Dönüş için 2 zincir, son sık iğneyi yapmış olduğumuz boşluğun içerisine tekrar sık iğne yapalım ve dönerek altta yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını üstteki zincirlerin tepesine tekrar edeceğiz. Sırayla yarım trabzan, 2 tane ikili trabzan, üçlü trabzan, 2 tane yan yana ikili trabzan, sonraki zincire yarım trabzan ve ilk sık iğneyi yapmış olduğumuz boşluğun içerisine tekrar sık iğne yapalım. 2 zincir ve ilk sık iğnenin tepesinde görünen ilmeğin içerisinden kaydırma yaparak yaprak çalışmasını tamamlayalım. Ve şimdi kitap ayraçlarındaki buradaki zincir bölümünü yapacağız arkadaşlar. İstediğiniz uzunluk kadar yapabilirsiniz. Ben toplam 55 zincir yapacağım. Evet, 55 zinciri yaptım. Şimdi çiçek desenimizi alalım ve beyaz renkle yapmış olduğumuz herhangi bir sık iğne boşluğundaki 2 ilmeğin içerisine kayma dikiş yaparak birleştirelim ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek yine çiçek deseninin arkasındaki ilmeklerin arasından gizleme işlemini yapabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi zincir de çiçeğin ön yüzüne gelmiş oldu. En son ütünün buhar yardımıyla gerekli düzleme işlemlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda
Anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.